Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Şöyle göstereyim. 100 gram 230 metre uzunluğu olan bir ip. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve şöyle kabartmalı, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben hemen ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters olarak ördüm. Lastik yapmayacağım. Siz eğer lastik yaparsanız örgünüzün ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şöyle. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz. Buraya kadar bir model. 3 ters. 3 düz. İlmek eklediğim ilmeği de şu 5 ilmek eklemiştik. Onu da ters olarak örüyorum. 2 de kenar ilmeğimiz. Toplamda sonuna 5 ilmek eklemiştik. Şöyle 3 ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Tersle başladım, tersle bitirdim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düzüm var. Yine düz olarak ördüm. Daha sonra 3 tersimiz var. Bakın. Birinci tersimizi şöyle 2 kez doluyorum. 1, 2. Birinci tersi 2 kere dolayarak ördüm. Devamında 1, 2 ters daha ördüm. Yani toplamda 3 tersimizi örmüş olduk ama birinciyi 2 kez dolayarak. Düzlerimizi düz örüyorum. 3 düz. Geldik 3 terse. Tersin birincisini 2 kez doladım. Şöyle ve ters olarak ördüm. Daha sonraki 2 tersimizi de normal bir şekilde ördük. 3 düzle sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzünde yaptığım işlemler bu. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Geldik şu 3 düze. 3 düzün öndeki ikisini aldım. Sağ şişime. Şu üçüncüyü de boyunu uzattım. Bakın bu şekilde açtım. Öndeki 2 ilmeğimi arkadan sol şişime aldım. Boyunu uzattığım ilmeği de önden aldım ve şişimin önüne taktım sol şişime. Bunları düz olarak örüyorum. 3 düz ilmek ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. 3 ters, 3 ters. 3 düze gelince ikisini aldım. Üçüncü tersimin boyunu uzattım aldım. Arkadan sol şişime öndeki 2 ilmeğimi aldım. Boyunu uzattığım ilmeği de ön taraftan getirdim ve sağ şişime taktım. Ve bunları düz olarak ördüm. 3 düz ilmek ördüm yani. Daha sonra 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi
örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yani düz olan ilmeklerimi yine 3 düz ördüm. Geldim bu 3 terse. 2 tanesini ördüm ters olarak yine. 3. terste 2 kez doluyorum şimdi. Bir öncekini birinci terste yapmıştık bu işlemi. Şimdi 3. terste son ilmeğimizde yani. Devamında 3 düz ilmek. Terslere gelince ikisini ördüm ters olarak. 3. tersi de yine ters örüyorum ama 2 kez dolayarak ördüm. Şöyle. Devamındaki 3 düzümüzü de yine düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek ördüm. 3 ters. Geldim bu 3 düze. Bakın baştaki şöyle çıkardım ve ilmeğin boyunu uzattım. 2 kez dolayarak almıştım. Diğer ikisini de aldım. Şu boyunu uzattığım ilmeği ön taraftan sol şişime aldım. Diğerlerini de arka taraftan alarak öne getirdim. Şöyle bir görüntümüz olacak. Daha sonra bunları düz olarak örüyorum. 3 ters. Aynı işlemi yapıyorum. İlmeğimin boyunu uzattım. Bu 2 düzü de aldım. Boyunu uzattığım ilmeğimi sol şişime önden aldım. Arka taraftan da diğer ikisini getirerek tekrar sol şişime taktım. Ve bunları düz olarak örelim. 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Evet. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle görüntümüz oluştu. Gayet güzel gördüğünüz gibi. 7. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Sekizinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle model bu şekilde ilerleyecek. Şimdi modelimizi bir kez daha kuralım. 1. sıra ön yüzündeyim. Tekrar ediyoruz modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. Devamında 3 ilmek düz. 3 ters. 3 düz. 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sırayı tamamladık. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
3 düz ilmeğimizi yine düz olarak örelim. 4 ters ilmeğe gelince birinci ilmeğimi 2 kez dolayarak ters örüyorum. 2 kez doladım ve ters ördüm birinci ilmeğimi. Diğer 2 ilmeğimi de normal bir şekilde yine ters örüyorum. 3 düz, 3 terse gelince birinci tersimizi 2 kez dolayarak ters örelim. Diğer ikisini de şöyle tek dolayarak ördüm yine ters. Son 3 ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters olan ilmeklerimi yine ters olarak ördüm. 3 düze gelince 1 2 üçüncünün de boyunu uzattım. Sağ şişimi aldım. Arka taraftan bu ikisini tekrar sol şişimi aldım. İkisini boyunu uzattığım ilmeği de önden alarak tekrar sol şişime taktım. Ve bunları düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Devamında 3 ilmek ters. Aynı şeyi tekrar edelim. İkisini aldım. Üçüncünün boyunu uzattım. Ve arka taraftan sol şişimi aldım. Bu öndeki 2 ilmeğimi. Boyunu uzattığım ilmeği de tekrar şişimin önüne takarak düz ördüm. Diğerlerini de düz örerek 3 ilmek düz ördüm. Yani burada. Son 3 ters ilmeğimiz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Yani düzlerimi tekrar düz ördüm. 3 terse gelince baştan 2 tersimi ördüm. Üçüncü tersi 2 kez dolayarak öreceğim. Doladım ve tekrar yine düz ters olarak ördüm. Aradaki düzlerimizi örelim. 3 terse gelince 2 tanesini normal şekilde ördüm. Üçüncüsünü 2 kez dolayarak. Şöyle. Daha sonra 3 düz ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi bu doladığımızı tekrar açarak boyunu uzatacağız ilmeğin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olan ilmeklerimi yine ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz bu ters ilmeklerde. Geldik bu 3 düze. Birincinin boyunu uzattım. Diğer ikisini de aldım. Ön taraftan sol şişime boyunu uzattığım ilmeği taktım. Diğerlerini çıkardım ve arka taraftan alarak tekrar sol şişime taktım. Ve bunları düz olarak örelim. Üç ters. Tekrar ediyoruz bunda da. Bu 3 düz ilmeğimizi yaparken aynı işlemi bunda da yapıyoruz. Kenarda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Pardon, 6. sıra arka yüzündeyim. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız, modelimiz 8 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 6 ve 6'nın katları artı 5 ekleyeceğiz en sonunda. Benim bu ters ilmekleri alış şeklim çok soruluyor arkadaşlar. Benimki tamamen el alışkanlığı. Yani annemden böyle alıştım, böyle öğrendim, böyle devam ediyorum. Evet, modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz gayet güzel. Şöyle bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bunu da önce yaptım, hazırladım. Aynı bunu da lastiksiz başladım. Beraber yaptığımızda lastiksiz yaptık yine. Lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel, temiz bir görüntü. Her iki tarafı da kullanılabilecek güzel modellerden. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, hırka, yelek, süveter, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz, dekoratif yastıklarda yapabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz kolay ve güzel kabartmalı modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.